Herkese merhaba. Şimdi bugün gümüşe biraz uzun vadeli bakacağım. Haftalık grafiklerden bir analiz yapacağım. Ve önümüzdeki olası riskleri bir konuşmak istiyorum. Öncelikle şu Covid'in ilk başladığı dönemde beklenmedik bir satış süreci yaşanmıştı. Sonrasında buradan gelen bir dönüşle 30 dolara kadar bir yükseliş yaşadığımız sürece bir bakacağım. Burada biliyorsunuz bu Fibonacci seviyeleri benim için önemli. Çünkü bu yükselişlerin sonrasındaki olası düzeltme seviyelerini bize gösteriyor. Burada da şu an için bulunduğumuz aralık 21-14-20-32 bölgesi. Burada aynı zamanda Fibonacci %38.2, 20.93 düzeltme seviyesi geçmekte. Burası aslında düzeltmeler için oldukça uygun seviyeler. Ancak bunun %50'ye hatta %61.8'e kadar sarkma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. Bu da gümüş için 16.72'lere kadar bir satış sürecini getirebilir. Tabii şunu unutmuyoruz, bu söylediğim teknik analizin bize söylediği grafiklerde gördüğümüz seviyeler. Ancak ben uzun zamandır Amerika'daki yüksek enflasyon, düşük faiz oranı ve Fed'in asla faizleri enflasyon kadar yükseltemeyeceğini de düşünerek riskli varlıklardan çıkışlar olacağını, yani borsalarda ciddi satışlar olacağını ve buradan çıkan fonların da özellikle gümüşü baskılayarak, altını düşürerek daha uygun seviyelerden altına ve gümüşe geçecekleri beklentisi içindeyim 2022 yılı içerisinde. Sonrasında da gene hatırlarsanız Fed'in yol haritasına bakarak 2022'de dalgalı bir seyir izleyebileceğimizi, 2023'te bir yükseliş trendine girebileceğimizi, 2024'te de artık tamamıyla altın ve gümüşten uzaklaşmak gerektiğini söylemiştim. Hala bu düşüncelerimi koruyorum. Dolayısıyla şu anda önemli bir destek bölgesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu 2016 yılında gördüğümüz zirvemiz. Dolayısıyla şu an için bu bölge destek olarak çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. Gene bu tepe bölgesinin destek alanı var bakın aşağıda. Bu da 19.65-19.22'den geçiyor. Yine geçmiş analizlerde çok sık bahsetmiştim. 20 doların altına sarkarak psikolojik desteğin de kırıldığı algısı oluşturarak panik satışa sevk etmek isteyeceklerdir ki çok uygun fiyatlardan, düşük seviyelerden altın ve gümüşe geçiş sağlayabilsinler. Bu yüzden de 20 doların altına sarkma ihtimalini zaten uzun zamandır konuşuyorduk. Bu da 19.65-19.22 olarak şu geçmiş 2016'daki zirveden dolayı karşımıza çıkıyor. Şimdi tabi burada her zaman şu risk de önümüzde olacak. Şu yükselişin %61.8 düzeltme seviyesi 16.72. Ben buralara kadar düşebileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü zaten gümüşü çıkartma maliyeti 20-21 dolar civarları. 16 dolar olduğunu söyleyenler de var. Doğrudur, kimi madenlerde bu 16 dolardır ama kimi madende 30-40 dolardır. Dolayısıyla bunun ortalaması alınır. Ortalama olarak da 20-21 dolarlık bir sonuca ulaşılıyor gümüş için. Dolayısıyla ben 20 doların altında çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. 19.65-19.22'ye kadar sarkmalarında normal olduğunu söylüyorum zaten uzun zamandır. Ancak burada kararınızı siz vereceksiniz. Aşağıda 19.22 altında kapanışlar gördüğünüz zaman stoplayacak mısınız, yoksa bu bölgeden son alımlarınızı yapıp 2023'ün sonuna kadar, en azından 2023'ün sonuna kadar altın ve gümüşte yükselişleri oturup bekleyecek misiniz? Buna siz karar vereceksiniz. 19.22 altında stoplanabilir. Burada da tekrar aşağıda 17.31-16.67 destek bölgesi beklenebilir. Tabii şunu tekrar hatırlatıyorum, bütün bu bahsettiğim analizler uzun vadeliler için, kısa vadeliler, trade edenler için geçerli bir analiz değildir bu. Çok büyük zararlar yazmanıza sebep olabilir. Özellikle kaldıraçlı piyasada işlem yapanlar için. Tamamıyla bu 1 yıl ila 3 yıl arasında altın ve gümüşü elinde tutabilecekler için yapılan bir analizdir. Sakın kısa vadeliler bu söylediklerimi aldanıp yatırımlarına yön vermesinler. Bu uyarıyı da yapayım.
Kısacası bu riski alıp almamak tamamıyla size kalmış ama başta da söylediğim gibi Amerika'daki hatta dünyadaki enflasyon sürecinin eninde sonunda altın ve gümüşü yukarıya çekeceğini ve emtiaların altın ve gümüş özelinde emtialarında güvenli liman görevlerini yerine getireceğini düşünüyorum diyelim. Ve buradan daha kısa vadeli analizimize geçelim. 4 saatlik grafiklere dönelim. 4 saatlik grafiklerde ise uzun zamandır şu yatay bantta hareket ediyoruz. Son tepki sonrasında tekrar döndük aşağıda 20.67-20.45 destek bölgesine. Burada daha kısa vadeli düşünenler gene 20.45 altında stoplayabilirler. Şu son düşüşte de bakın gene Fibonacci %38.2 seviyesine kadar bir tepki verdik ve oradan bir dönüş yaşadık. Dolayısıyla bakın bu da gene Fibonacci seviyelerinin aslında ne kadar sağlıklı çalıştığının bir örneği önümüzde. Sonrasında da zaten buradan gelen satışlarla burada bir çift dip oluşur mu sorusunu sormuştuk. Açıkçası şu son yükselişin bu kadar zayıf kalması aşağıda 20.45'in kırılma ihtimalini güçlendirmiş durumda. Orta ve kısa vadeli yatırımcılar ise 20.45 altında stop olup olmayacaklarına karar verecekler. Yukarıda da gene ilk takip edeceğimiz direnç bölgemiz 21.59-21.52. Bunun da üstünde 21.96-21.87 direncimiz mevcut. Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 22.51 üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Aksi takdirde düşüşlerin devamını bekleriz. Aynı zamanda Fibonacci uzatma seviyelerine de baktığımız zaman şu düşüşün düzeltmesinin sonlandığını düşünerek 19.88'e kadar da düşüşlerin gerçekleşebileceğini kısa vade için söyleyebiliyoruz. Bu da nedir? Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde 19.88'lere kadar düşüşler normal karşılanır. Tabi bunun altında da daha seviyelerimiz var. 17.56, 16.40'lar, işte 15'lere kadar bir süreç bize gösteriyor. Ancak söylüyorum yani çıkartma maliyetinin 20-21 dolar olan gümüşün bu seviyelere kadar düşmesini beklemek ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı olur? Buna siz karar vereceksiniz. Onun dışında ben ne yapacağımı da zaten uzun zamandır söylüyorum. 20 dolar altında sarkmalarda son alımlarımı yaparım. Ondan sonra da 2023 sonuna kadar yükselişleri takip ederim. Ancak tabii sizin doğrunuz nedir, neye göre hareket edersiniz buna da ben karışamam sonuçta. Şimdi buradan altın gümüş rasyosuna geçelim hızlıca. Burada da hatırlarsanız takip ettiğimiz direnç bölgemiz 88-20 seviyesi. Bunun üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde şuradaki flama formasyonunun gereği 100 seviyesine kadar yükselişler gelebilir. İşte bu da gümüşün oldukça güçsüzleştiği, sert satışların geldiği bir süreci tetikleyecektir. Bu 19 seviyesinin altına iner mi bu süreçte? Bunu takip edeceğiz. Altının ne kadar güçlü durduğuyla da alakalı bir süreç olacak bu. O yüzden altını da yakından takip edip gümüşün hedeflerini daha netleştirmeye çalışacağız bu süreçte. Ancak yukarıda 88-20 kırılmadığı sürece hala bir dönüş ihtimali mevcut olacak. Aşağıda da 81-17 kırılmadığı sürece gümüşte güçlü yükselişlerin başladığını söyleyemeyeceğiz. Buradan gram gümüşe geçmeden bir dolar Türk lirasına hızlıca bakalım. Dolar Türk lirasında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şu yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. 17'nin üstüne çıkmış olan doları tekrar 17'nin altına getirerek hatta 16.77, 16.72 aşağıda da 16.45, 16.40 bantlarının arasına sıkıştırdılar. Burada tutmaya çalışacaklar ancak bunu ne kadar başarabilirler bilemiyorum. Çünkü şu an Amerika ile gene bir sıcak ilişkiler söz konusu olmaya başladı. Gene F-16 haberleri piyasaya düşmeye başladı. Açıkçası bir erken seçim sürecine gittiğimizde alınan son bu maaşlara, zamlarla ilgili söylemler, bu haberlerin bu kadar sık pompalanmaya başlaması bir erken seçim sürecine girmiş olabileceğimizi de bize gösteriyor. Ellerinden geleni yapacaklardır ancak ne kadar başarılı olur açıkçası bunu bekleyip görmekten başka da şansımız yok. Dolayısıyla gram gümüşte de belirsizlikler doğuruyor bu.
Fakat aşağıda 10.89-10.76 destek bölgemiz var. Bunun altında kapanışlar gördüğümüz takdirde bir önceki dibimize kadar aslında 10-13'lere kadar da düşüşler gelebilir. Ancak tekrar söylüyorum, onslara bakarak hareket etmeniz burada çok daha sağlıklı olacak. Sonuçta şuna karar vermeniz lazım. Kaç Türk lirası kazandığınıza mı bakacaksınız, kaç dolar kazandığınıza mı bakacaksınız? Eğer dolara odaklı hareket edecekseniz mutlaka ons fiyatıyla hareket etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Dolar Türk lirasındaki oynaklıklar evet tatsız sonuçlar çıkartabilir ancak elinizdeki dolar miktarını arttırmaya yönelik hareketler yaparsanız çok daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Evet, gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Gün içinde bir de altın analizini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.